Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tuzlu lokma videosu hazırladım. Asla yağ çekmeyen, oldukça hafif, kahvaltılarınızda çocuklarınızın çok seveceği bir tarif. Hemen yapım aşamasını lafı hiç uzatmadan geçiyorum. Lokmalarımızın hamuru için ilk önce yoğurma kasesine 3,5 su bardağı ılık süt ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağı. 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. 1 paket kuru maya yerine yaş maya da kullanabilirsiniz. Mayamın aktif olması için sütle güzelce karıştırıyorum. Sütümüzün mutlaka ılık olmasına özen gösterelim. Eğer sizler az yapacaksanız 2 su bardağı ılık sütle de yapabilirsiniz. Veya yarı yarıya su ve süt olarak da ekleyebilirsiniz. Unumun bir kısmını ekledikten sonra yumurtasını ekleyeceğim. Direkt ılık sütün üzerine yumurtaları eklemiyorum. Hamurumda yumurta kokusu oluşmaması için bu şekilde sizler de yaparsanız hamurunuzda yumurta kokusu olmayacaktır. Lokma hamurunun kıvamı çok önemlidir. O sebeple unumuzu yavaş yavaş ekleyerek özenli şekilde karıştırmaya özen gösterelim. Dilerseniz daha kolaylıkla yoğurma işlemini mikser yardımıyla da yapabilirsiniz. Kaşık veya spatula yardımıyla da bu işlemi kolaylıkla da yapabilirsiniz. Çok koyu hamuru olmayacağı için kaşık ve spatula yardımıyla da kolaylıkla karıştırabilirsiniz. 5 su bardağı unumu tamamen kabıma ekledikten sonra 1 su bardağı yanıma tekrardan un alıyorum ve yavaş yavaş unumu ekleyerek kıvam alana kadar yoğuracağım. Biraz kaşık yardımıyla karıştırdıktan sonra ben elimi kullanarak bu aşamadan sonrasını devam etmek istiyorum. Bu kısmı birazcık dikkatli ve detaylı göstermek istiyorum ki hamurun kıvamını güzel yakalamanız için. Elimle güzelce savuruyorum daha güzel hamurumun kıvam alması için. Dediğim gibi sizler tabii ki mikserle de bu kıvamı kolaylıkla yakalayabilirsiniz. Toplamda 7 su bardağı kadar un ekledim. Her zaman belirttiğim gibi un marka kalitesine, yumurtanın büyüklüğü küçüklüğüne göre değişebileceği için sizler hamurunuzun kıvamına göre un miktarını ayarlama yapabilirsiniz. Hamurumu güzelce karıştırdıktan sonra hamurumdan 2 parmağımın arasına bu şekilde parça alarak, eğer hamurunuz dağılmıyor, top şeklini alıyorsa lokma hamurunuz tamam demektir. Hamurumu 1 yemek kaşığı kadar tekrardan un eklemesi yapıp güzelce karıştırdım. Şimdi tekrardan kontrol edeceğim. Artık hamurum istediğim kıvamda oldu arkadaşlar. Üzerini kapatıp dinlenmeye alabilirim. Gördüğünüz gibi çok güzel top şekli belirgin olmuş oldu. Hamurumun üzerini kapatarak yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakacağım. Tabii ki sizlerin oda ısısına göre bu zamanda değişebilir. Hamurunuz 2 katı olana kadar mayalanması yeterli. Benim 1 saat sonunda hamurum istediğim mayalanma aşamasına geldi. Biraz kaşık yardımıyla karıştırıp ilk maya kokusunun çıkmasını sağlayacağım. Lokmalarımı kızartmak için tavamın içine 2 su bardağı kadar sıvı yağımı ekledim. Ocağın büyük göz bölümünde altında yakarak yağın ısınmasını bekliyorum. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ufak kaseye ekliyorum. Elimi de çok hafiften ısladım. Şimdi avucumla güzelce gördüğünüz gibi elimle sıkarak lokma şeklini veriyorum. Kaşığımı da yağ batırarak arada kaşığa lokmalarımın yapışmamasını sağlıyorum. İşlem çok kolay arkadaşlar. Eğer hamurunuzun kıvamı çok güzelse zaten geri kalanı çok kolay. Dilerseniz tatlı kaşığıyla daha ufak lokmalar da yapabilirsiniz. Ben birazcık lokmaların boyutunu büyük dökeceğim. Memleketim Bartın'ın olmazsa olmazıdır. Bayramlarda mutlaka yapılır. Büyük kaplarda gelen misafirlere yemek yanında veya çayların yanında ikram edilir.
Sizler de belki biliyorsunuzdur, yapıyorsunuzdur. Eğer sizlerin de memleketinizde bu şekilde yapılıyorsa yazarak belirtebilirsiniz yorum yerinde. Ben de öğrenmiş olurum. Lokmalarımın güzel kabarıp pişmesi için çok fazla tavaya doldurmayacağım. Çok sıkışık olduğu zaman lokmalar fazla kabarmaz ve istediğimiz güzel şekli de elde edemeyiz. Kevgir yardımıyla bu şekilde hafif bastırarak çeviriyorum ki her yerinin eşit derecede güzel kızarması için. Bana göre tuzlu lokma normal pişiden daha kolay geliyor. Sadece birazcık yoğurma kısmı oyalayıcı gibi görünüyor. Geri kalan tavada kızartıp pişirmek çok daha kolay, pratik oluyor. Sizler dilerseniz çok fazla kızarmış sevmiyorsanız bu renge gelince de alabilirsiniz. Ben birazcık daha kızartacağım. Gördüğünüz gibi görüntüsüyle de iştah kabartıyor. Benim evime gelen çocuklar çoğunlukla bu tarifi yıllar da geçse unutamıyorlar. Çocukların çok sevdiği tarif. Sizler de gönül rahatlığıyla bu tarifi yapabilirsiniz. Lokmalarımı servis tabağına aldıktan sonra tavanın altını birazcık kısıyorum ki orta ateşe getirelim. Çok fazla yanıp da yağın kokmaması için. Yine tekrardan kaşığa yağ sürüp yine aynı şekilde lokma hamurlarımı tavaya yerleştiriyorum. Bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Tekrardan kızaran lokmalarımın servis tabağına alarak geri kalanlarını da bu şekilde çevirerek güzelce kızarmasını sağlıyorum her tarafının. Bütün hamurum bitene kadar bu işlemi yapmaya devam edeceğim. Tekrardan şimdi lokma hamurlarımı tavanın içinden aldıktan sonra ocağımın altını orta ayara getireceğim. Yağımın çok fazla yanıp kokmaması için tekrardan hamurumu dökerek bütün lokmalarımı kızarttım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok bereketli oldu. Bir tabakta kenarda vardı. Onları hemen çocuklarım sıcak sıcak yemek istediler. Sizler dilerseniz yarı malzemelerle daha az yapabilirsiniz. Yanında çay, peynir ve zeytinle gerçekten mükemmel bir kahvaltılık tarifi oluyor. Çay saatlerinizde de yapabilirsiniz. Hemen sizlere hiç yağ çekmeyen bu lokmalarımın da iç dokusunu da göstermek istedim. Tekrardan bir tanesini alıyorum. Yumuşacık, dışı çıtır çıtır, içi de yumuşacık oldu. Hiç yağ çekmiyor arkadaşlar. Normal pişiden daha hafif. Bu güzel pişi tarifini umarım sizler de deneyip beğenirsiniz. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.